Doğanın yeşil bir mucizesi, sabahları uyandıran, akşam sohbetlerine eşlik eden bir dost. Çay. Peki bu sıcak içeceğin tarladan fincana kadar olan yolculuğunu hiç merak ettiniz mi? Gelin, Karadeniz'in yemyeşil yamaçlarında başlayan bu eşsiz serüvene birlikte bakalım. Her şey Nisan ile Temmuz ayları arasında başlayan çay toplama dönemiyle başlar. Güneşin doğuşuyla birlikte üreticiler ellerinde sepetleriyle yamaçlara doğru yola koyulur. Toplanan yapraklar sadece genç filizlerden oluşur. İşte o 3,5 yaprak dediğimiz. Tomurcuk, birinci ve ikinci yapraklar. Ne kadar genç ve taze olursa çayın aroması da o kadar güçlü olur. Toplayıcıların elleri sabırla, titizlikle çalışır. Bu iş sadece bir hasat değil, kültürdür, gelenektir. Birçok ailede çay, nesiller boyunca aynı ellerle toplanır. Toplanan çaylar, aynı gün içinde çuvallanır ve bekletilmeden fabrikalara gönderilir. Çünkü çay taze kaldığı sürece kalitelidir. Fabrikaya ulaşan yapraklar ilk olarak soldurma işlemine alınır. Büyük tel sergiler üzerinde ısı ve hava yardımıyla yaprakların nemi azaltılır. Bu aşamada çay yaprakları %70'e varan su kaybına uğrar. Amaç yaprakları yumuşatmak ve sonraki işlemlere hazırlamaktır. Sonra sıra gelir kıvırma işlemine. Büyük makinelerde yapraklar bükülür, ezilir. Bu işlem sırasında yaprakların hücre duvarları parçalanır ve içindeki enzimler açığa çıkar. İşte çayın aromatik ve kimyasal karakteri bu aşamada gelişmeye başlar. Kıvırma işlemi dikkatle yapılmalıdır. Ne çok hafif ne de çok sert. Şimdi sıra geldi fermentasyona, yani oksidasyona. Kıvrılmış yapraklar kontrollü sıcaklık ve nem altında yaklaşık 2-3 saat bekletilir. Bu süreç çayın rengini koyulaştırır, aromasını olgunlaştırır. Eğer oksidasyon yetersiz olursa çay ham kalır. Fazla olursa yanık bir tat oluşabilir. Tam ayarında bir fermentasyon, usta çay üreticilerinin en büyük sırrıdır. Bir sonraki aşama ise kurutma. Yapraklar sıcak hava fırınlarından geçerken o tanıdık kuru çay formunu alır. Aynı zamanda dayanıklılığı da artar. Artık çayın kokusu tam olarak ortaya çıkar. Bir fabrikanın içinden geçerken çayın kokusunu almak bambaşka bir histir. Kuruyan yapraklar ardından eleme ve sınıflandırma makinelerine gönderilir. Çaylar toz, kırık ve tam yaprak olmak üzere ayrılır. Bu ayrım hem fiyatı hem de dem kalitesini etkiler. Son adımda çay özel koşullarda paketlenir. Hava almayan ambalajlarda raflara doğru yola çıkar. Artık milyonlarca eve konuk olmaya, bardaklarda demlenmeye hazırdır. Bir bardak çayın arkasında doğanın sabrı, insanın emeği ve yılların birikimi yatar. Çay sadece bir içecek değildir. Bir kültürdür, bir yaşam biçimidir. Her yudumda geçmişin izini, toprağın sesini, emeğin terini hissedersiniz. Şimdi çayınızı yudumlarken onun tarladan fabrikaya, oradan da sizin ellerinize nasıl geldiğini biliyorsunuz. Ve bu yolculuk her bardakta yeniden başlıyor